Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumunda bir araya gelmek büyük bir heyecan. Bugün burada doktora programı öğrencilerinden sevgili Didem'in araştırmasını paylaşma görevini üstlendim. Lafı uzatmadan, neden böyle bir çaba içinde olduğumuzu açıklamakta fayda var. Didem, araştırmasının uygulamaya dayalı olmasını planladı. Bu sayede teori ile pratik arasında bir ilişki kurabilecekti. Robot icracı teknolojisi ve insan icracının geleceği başlıklı çalışmasının metnini, Synthesia uygulaması üzerinden bize ileten araştırmacı, yerini bir kopyaya bıraktı. Kopya tüm sanallığımla bendeniz oluyorum. Üretici ve yaratıcı olan insan yerine, teknolojinin imkanlarıyla geliştirilmiş bir insan olmayanla karşılaştığında, dinleyici üzerinde oluşan etkiyi görünür kılmak ve bu sayede tartışmaya açtığı soruyu derinleştirmek istiyordu. Soru şu: kopya orijinalin yerini aldığında, bu, orijinal için ne anlama gelir? Bu soruyu takip etmek üzere insan sonrası felsefeden faydalanan araştırma, aynı soru üzerine inşa edilen ve sahnede bir robot icracının yer aldığı, Rimini Protokollün Tekinsiz Vaadi adlı oyun üzerinden ilerleyecektir. Tekinsizlik, korku ve distopya. Peşine düşülen soru her zaman insanın makine olan ötekine dair korkusuyla iç içe geçmiştir. Özellikle sibernetik sistemler içinde, insanın makine olanla karşılaşmasından ortaya çıkan korku, nefret, tiksinti gibi duyguları içeren, tekinsiz bir alan söz konusudur. Bu nedenle, öncelikle, araştırma sorusunun getirdiği ve bahsi geçen oyunun adındaki tekinsizlik temasıyla başlayabiliriz. Oyunun ismini aldığı tekinsiz vadi kavramı, Japon robot bilimci Masahiro Mori'nin, insanın insansı makine ile karşılaştığı alanı tarif etmek için kullandığı kavramın ta kendisidir. Öncelikle oyunu bilmeyenler için kısa bir özet niteliğinde oyunu anlatmak istiyorum. Stefan Kaegi'nin yönettiği oyun, Thomas Melle adında bir yazarın görünüş olarak benzeri olan bir robot icracının, Actroide denmektedir, otobiyografisini ve Alan Turing'in biyografisini anlattığı bir lecture performanstır ya da Türkçe karşılığı ile ders performansıdır. Oyun boyunca bir sandalyede oturarak konuşan robotun sesi Melle'nin kendi sesidir. Oyun metnini de yazar yönetmenle işbirliği içinde oluşturmuştur. Kontrolü kaybetmenin ve değişkenlik, düzensizlik temalarının merkezde durduğu metinde, robot ile insanın karşılaşmasına dair yorumlar bir sunum niteliği taşımaktadır. Yazarın manik-depresif durumuyla başlayan anlatıda, birbirinden farklı, tekinsiz karşılaşmalar tarif edilir. Yazarın psikolojik durumu ile kimsenin nasıl baş edeceğini bilemediği anlarda, kendisini, odadaki fil olarak tanımlaması, bu tekinsiz alana dair ilginç bir metafora dönüşür. Odadaki fil tek başına o kadar büyük bir yer kaplar ki, o fil ile kurulan ilişki her neyse, o ilişkinin bağı da o denli güçlü olur ve bu ilişkide tekinsiz bir alan söz konusudur. Sahnenin ortasındaki, yani odadaki fil olarak, Thomas Melle'nin animatronik ikizi olan robot icracı, ilk önce tekrarlardan sıkılan manik-depresif bir yazar olarak Melle'nin biyografisini aktarır. Dış görünüşü ve insani özellikleriyle yazara oldukça benzeyen robot bir icracı olarak, bir saat boyunca seyirciye çeşitli bilgiler aktarır. Yaratılışına sebep olan bilim insanlarından Alan Turing'in biyografisini anlatısına konu edinir. Ve bu anlatılarla oyundaki tekinsiz alan giderek daha da derinleşir. Delilikten dahiliye, doğadan teknolojiye performans boyunca aktarılan her bir detay, tırnak içinde, ideal insan tanımına uymayarak odadaki file dönüşürler. Bu açıdan oyunun adı tekinsiz vadi olduğu kadar odadaki fil de olabilirdi. Bu alanı biraz daha detaylı tarif etmeye çalışalım. İnsanın kendi hünerine duyduğu hayranlık, teknesinin gücüne ve potansiyeline bağlılığı geleceğe dair öncelikle distopik kurguların yazılmasına izin verir. İnsan, kendisine hizmet etmesi için ortaya çıkardığı yaratımlar tarafından köleleştirilmeye dair bir korkuya sahiptir ve bu çelişki antik zamanlara kadar uzanır. Tekneyle şekillendirdiğimiz evrende, gelecek tahayyülümüzün üzerine kurulduğu sorunlardan biridir bu. Odadaki fil, yazarın birebir kendisine benzeyen robotu olarak, tekrarlardan sıkılan bir manik-depresif durumdan bahsettiğinde insan olanın rastgeleliğini ve oyunda kullanıldığı ifadeyle düzensizliğini görünür kılar. Aynı zamanda seyirci, bu robot icracının kodlanmış bir öteki olarak, her gün aynı oyunu aynı şekilde tekrar edebildiğini kavradığında, tekinsiz alanın bir kaygı ve korkuyla birleşme potansiyeli vardır. Ve oyuna konu edilen robot, ya da yazarın cümleleri, ya da Turing'in hikayesi kadar önemli olan bir katman daha vardır. Seyircinin içine düştüğü tekinsizliktir bu. Seyirciye bırakılan bu alan, Rimini Protokollün seyirci sistemleri, adı verilen yaklaşımla çalışan bir ekip olması bakımından önemlidir. Bu konuya daha sonra detaylı olarak değineceğim.
Seyircinin insana benzeyen ötekiyle karşılaşmasının getirdiği duygular, insanın kendi varoluşu üzerinde hissettiği bir yok edilme tehdidiyle birleşir. Bir hata ya da kusur olarak görülebilecek olan manik-depresif öznenin farklılığı, toplumda öteki olarak dışlanmasına neden olur. Bu düzensiz insan, kendisini kusursuz olabilecek bir makineyle değiştirdiğinde, insanın yeri doldurulabilir olduğunu gösteren bir tehdide dönüşür. Yeri doldurulabilir olma durumu teknolojiyle ilişkilendirildiğinde, teknolojik işsizlik, adı verilen kavramın merkezinde duran bir konuya değinmek gerekir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyon kamyon şoförünün, kendi kendini kullanabilen araçların yaygınlaşması ile gelir kaynaklarını kaybedecekleri korkusu ve bunun makineye karşı beslenen bir nefrete dönüşmesi potansiyeli, teknolojik işsizlik konusunun bugün konuşulan en önemli konularından biridir. Ancak bu tekinsiz alanda korku, nefreti besleyecek bir yönde gelişerek bir teknofobiye de dönüşebilir. Peki bu korkuyu engellemek mümkün mü? Oyunda da bu araçlardan bahsederken insanın rastgeleliğinin altı tekrar çizilir. Yazar, bu karşılaşmanın, öz farkındalığı besleyecek ve empatiyle ilişkilenebilecek bir karşılaşma olduğundan bahseder. Örneğin, yine kamyon şoförlerinden bahsedecek olursak, evrensel temel gelir kaynağı adı verilen, teknolojinin kullanım alanlarının değişmesi karşılığında ödenen vergilerin yurttaşlara verilmesi. Sadece bu örnek bile etik bir tartışma alanında en az teknolojik gelişmeler kadar önemli bir konu olduğunu gösteriyor. Zira bu çabalar olduğu takdirde, insanın teknoloji ve doğa arasında, insan ile insan olmayan arasında, birinin diğerini yok etmediği bir ilişki kurmasını sağlamak mümkün. Etik tartışmalardan ortaya çıkan yaratıcı tavır, kurmacada ve kabuslarımızda karşımıza çıkan distopyadan, ütopyaya dönüştürebilecek bir olasılığı da içinde barındırıyor, gibi geliyor bana. Fakat yine de, geri dönüp bakınca pek umut yok gibi sanki. Çünkü, işler en başından itibaren, pek de ütopyaya yönelecek gibi görünmüyor. Örneğin, Antik Yunan'a dönelim. Aristoteles, Politika adlı eserinde, kölelerle uğraşmak yerine kölelerin yapabileceği şeyleri yapabilen otomatlardan bahseder. Yani insan, makine olan ötekinin bir yandan kendisini aşmasından korkar, ancak sevmediği işleri yaptırmak için de, onların varlığına ihtiyaç duyar. Burada bir robot ile kurulan ilişkiyi, insanın beden, ruh ve zihin tanımlamalarına bağlı olarak belirleyen bir hiyerarşik ilişkiden bahsediyoruz. İnsanı tanımladığı mekanistik görüşünde, ruha ayrı bir önem atfeden Descartes'ten bu yana, hümanizmin ikili ayrımlar üzerine kurulu diyalektiği, bir efendi-köle ikili içinde, köle makineler üretme arzusunu neredeyse bir arketip gibi sunmaktadır. Köle sözcüğüyle ilişkimizi bir kenara koyalım ve bu üretme arzusunun büyüleyici sonuçlarına iki örnek verelim. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı kabul edilen ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı düşünülen İslam düşünürü El Cezeri'nin Fil Su Saati. İşte yine odadaki fil. Topkapı Sarayı'nda bulunan Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap, adlı kitabında icatlarının detaylı teknik bilgisini aktarmaktadır. 12. yüzyıldan, İslam'ın altın çağından bahsediyoruz. Yine de mekanizmanın altında gerçek olmasa da bir fille karşılaşmaktan hoşlanmadığımı söyleyebilirim. Ancak bir sergide, 3 boyutlu olarak hareket eden bir yapı olarak bu teknolojiyi karşımda gördüğümde ya da El Cezeri'nin saz çalan robotlarının sesini duyduğumda hissettiğim hazzı da anlatamam. Diğer örnek, El Cezeri'den ilham aldığı düşünülen Leonardo da Vinci'nin Robotic Knight, robotik şövalye çizimi hareket edebilen bir robotu tasvir etmekteydi. Gerçekten inşa edildi mi bilinmiyor. 1495 yılı Avrupa'sında tasarlanan insansı bir otomat. Yaklaşık 500 yıl sonra Mark Rosheim adlı robotik bilimci Da Vinci'nin şifreleri ve çizimlerini örnek alarak robotlar üretti. Ve Da Vinci, NASA'da üretilen robotlara ilham oldu. Ancak Rönesans'ın hümanist idealindeki Vitruvius adamı düşününce, mükemmel insan fikri, pek çok başka soruyu da beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Bu kısa zaman yolculuğunun ardından, oyuna tekrar dönelim. Kodlanmış ve rastlantısal, kusursuz ve hatalı ikiliğinden bakarak, orijinalin kopyanın yerini alması sorusuna geri dönerek bakalım. Oyunun bir anında robot icracımız seyirciye, "Buraya niye geldiniz?" diye sorar ve ardından nasıl üretildiğini anlatmaya başlar. Bu sürecin insan için metaforik bir ölüm olduğundan bahseder. Kusurlarından arınabilecek, her gün aynı sözcükleri, hareketleri tekrar edebilecek bir oyuncu. Henüz kendi zihninin evrenini tam anlamıyla kavrayamamış insanın korkusunu besleyen şey, o tekinsiz alan. Bir robotun insan gibi rastgele kararlar alabildiği, düşünebildiği, duygulanabildiği bir forma erişme ihtimali. Buraya oyunun sorduğu diğer iki soruyu da eklemek istiyorum. Orijinal, elektronik ikizi sayesinde, kendisi hakkında daha çok şey öğrenebilir mi? Kopya ve orijinal olan birbiriyle rekabet ediyor mu?
yoksa birbirlerine yardımları mı dokunuyor? Burada insan merkezciliğe dair bir eleştiri olarak posthümanizm ve postdramatik tiyatro ilişkisi içinde cevap aramaya devam edebiliriz. Bu geçişi yapmadan önce tiyatro ile ilişkisi bakımından robot kelimesi hakkında bir bilgiyi daha paylaşarak tamamlamak isterim. Robot kelimesi Çekçe işçi anlamına gelir ve bu kelimeyi literatüre kazandıran Karel Çapek'in Rossum'un Akıllı Robotları, kısaca Rumur adlı tiyatro eseridir. Ya da Türkçe'ye tercüme edilmiş adıyla Alemşumul Suni Adamlar Fabrikası. 1921 yılında Prag'da premier yapmış bir oyundur. Bir tarafta fütürizm, bir tarafta Dünya Savaşı'nın ve sanayi devriminin yıprattığı Avrupa'nın ortasında, insanın geleceğe dair kaygılarını ortaya koyan bir bilim kurgu oyundur. Oyunun sonunda robotlar dünyayı ele geçirir. Ancak bir şiddet sarmalına dönen oyunun sonunda insani duygular taşıyabilen iki robotun Primus ve Helena'nın aşkıyla başlangıç döngüsüne girilir. İkili sisteme geri dönülür. Capek'in bu eserinin daha sonra Isaac Asimov gibi bilim kurgu yazarlarını da etkilediği söylenir. Yaklaşık 100 yıl sonrasının Laponya'sına gidelim. iWorker ve Sayonara adlı oyunların yaratıcısı Hirata Oriza'ya dönmek istiyorum. Japonların monozukuri denen şeylerin yapılması, yani Japon teknesi kültürünün kadim bir kültür olarak korunması sayesinde ülkenin teknolojik olarak önde gelen bir ülke olduğunu görebiliriz. Hirata'nın sahneye koyduğu robotlar insan olan oyuncu ile ve sahne üzerindeki diğer nesnelerle dahi eşit bir düzlemde. Nesne odaklı bir varlık bilimin etkisini gördüğümüz 21. yüzyıl sahnesinde, oyuncunun işinin sadece özneyle değil, aynı zamanda nesneyle de olduğunu ve hatta bu ilişkinin bir empati düzlemi gerektirdiğini gösterir. Posthümanizm ve postdramatik tiyatro. Bu yüzden bu ders benimle ilgili değil, seninle ilgili. Oyunda geçen bu replik, empatiden bahsetmeye başladığımız ana ve seyirciyle kurulan ilişkinin dinamiklerini sahne üzerine bakarak yeniden düşünmemiz gerektiğine işaret eder. 21. yüzyıl sahnesinde artık önemli olan, nesneler ve insanlar arasındaki varoluş rekabeti değildir. Nesnelerin maddeselliği bize onların ne yaptıkları ve içimizde ve çevremizde nasıl var oldukları hakkında bir şeyler anlatabilir. Bu, robotların ve nesne figürlerinin dramaturjisinin her zaman hareket halinde ve yeniden düzenleme durumunda olduğunu gösterir. Bu nedenle insan sonrası düşüncesi, insan kavramının yapı bozumuyla ya da daha doğrusu yeniden inşasıyla ilgilenir. İnsan sonrası düşüncede post karşıt ontolojilere uymamayı işaret eder. Bu açıdan tersinden okuyacak olursak makine, robot ya da robot icracı efendi olmayan, olamayacak olan olmalıdır. Antroposentrik olmayan bir düşünce olarak insan tanıma tekrar ve son kez Aristoteles'e dönerek bakalım. Antik Yunancası antropos olan insanın tanımı, barbar olmayan, kadın olmayan ve köle olmayandır. Posthümanist bakış estetik alanda ve sahne sanatlarında da giderek daha önemli bir yer tutmaktadır. Hatta öyle ki literatüre posthüman kavramını kazandıran İhab Hassan, Prometheus üzerinden, teatral bir üslupla yazmıştır metnini. Hassan insanın sonuna dikkat çeker. Ancak bu insanın gerçek sonu değil, Descartes gibi düşünürler tarafından şekillenmiş bir insan imgesinin sonu anlamına gelir. Tıpkı insan sonrası düşüncede olduğu gibi, postdramatik tiyatroda da sahnenin merkezinde duran oyuncunun konumunu değiştirme çabası, insan merkezciliğe dair eleştiriden beslenmektedir. Antroposun anlamını konuşmuştuk. Etik bir görüş olarak antroposentrizm, yalnızca insanların içsel değere sahip olduğunu ima eder, diğer tüm doğal varlıklar ve şeyler yalnızca araçsal değere sahiptir. Ve bu nedenle insan çıkarları her zaman insan olmayanların ve çevrenin çıkarlarına üstün gelir. Bu noktada posthümanizm ile ortak noktaları bulunan postdramatik tiyatronun, bir şemsiye terim olarak birbirinden farklı performatif etkinlikleri ima ettiğini hatırlamak gerek. Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği, özellikle konumuza dair bir yanıyla teknoloji, yeni medya ve çeşitli sanat formlarını da barındırır. Lehmann'a göre postdramatik tiyatroda, içinde bulunulan zamanın ve koşulların gerçekliğini temsil etmek yerine yansıtmak ve bu sayede birbiriyle çatışan unsurları görünür kılmak söz konusudur. Özellikle sahnenin insan öğesini diğer öğelerle eşitleyen bu tiyatro üslubu postdramatik tiyatronun posthümanizmle ortak noktalarına dikkat çekmek açısından önemlidir. Posthümanizm ve postdramatik tiyatro, varoluşun fiziğine, kuantum bir yaklaşımla, canlı ve cansız arasındaki sınırları bulanıklaştırarak, biyomerkezciliği ve yaşam kavramının kendisini sorgular. Lehmann'ın çalışmasında bize sunduğu örneklerde ve 21. yüzyılın pek çok farklı çalışmasında, insan olmayan icracının sahnedeki mevcudiyeti, seyirci sistemleri üzerine kurulu sahnede, insan ile insan olmayan arasında belirsiz ve giderek muğlaklaşan bir alan açtığı görülmektedir. Bu alan, tekinsiz vadide insan olan icracıdan farklı olarak her gün aynı şekilde, aynı vurgu ve tonlamalarla, aynı jest ve mimiklerle sahnede olduğunu bildiği bir robotu izlemenin getirdiği alandır.
Rimini protokol seyirci sistemleri olarak tanımladıkları tiyatro çalışmalarında seyircinin konumuna ve oyuncunun yokluğuna odaklanır. Bu açıdan oyunda da sahnede fiziksel varlığı ile bir insan yok. İnsan, kendisine benzeyen bir robot icracının suretinde ya da beyaz perdeye yansıtılan görüntüsüyle seyirciyle buluşuyor. Bir röportajında oyunun sorusu kendisine yöneltilen yönetmen, kopyanın insana daha yakından bakmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Kendisini robota yansıtan insanın, makineyle empati kurmaktan geri duramayacağını ve bu nedenle oyunun empati üzerine olduğunu belirtiyor. Tiyatronun bir görme yeri olarak seyirciye bırakabileceği etkiyi kavrayabiliyorum. Muhakkak geleceğin icracısı seyirci sistemleri içinde düşünmenin açtığı imkanlardan faydalanabilir. Nesne ile ilişkisine ikili olmayan bir yön bulabilir. Ancak teknofetişizme gitmeden. Zira burada 15 dakikaya sığdırmaya çalıştığım bu geniş konu, üstelik henüz Türkçe konuşurken dudak senkronunu tam olarak tutturamadığım bu sözcükler gösteriyor ki çok yönlü bir tartışma yürütmek gerek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, telaffuz edemediğim sözcükler için affınıza sığınıyorum. İyi günler dilerim.